Azıcık susacak mısın sen? Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema bu sefer mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanlı bir bölüm izledik ve yeni bölümde nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. İlk olarak Nursema ile videomuza başlayalım. Nursema son bölümde bir yandan Asil'e karşı duyguları yoğunlaşırken diğer yandan ailesinin baskısı karşısında ne yapacağını bilemedi ve İlhami ile ilişki yalanını sürdürmeye devam etti. Bu yalanın her geçen gün büyümesi Nursema'yı daha da köşeye sıkıştırıyor. Çünkü bir kere tamam dediğin anda geri dönüşü zor bir yola giriyorsun. İlhami ise Nursema'ya aşkını itiraf edip bu işleri hızlandırmak istedi ve ikili tekrar nikah masasına oturdu. Buradaki şok eden sürprizin ardından nelerin yaşanacağını merak etmeye başladık. Çünkü bu sadece bir nikah değil, aynı zamanda Nursema'nın önüne konan yeni bir kader sözleşmesi gibi. Yeni bölümde Nursema'nın net bir seçim yapması gerekecek. Asil'i mi seçmeli yoksa İlhami'yi mi? Nursema'nın seçiminin Asil olacağını düşünüyorum. Artık hem Asil hem de Nursema birbirlerinden kendilerini alıkoyamıyorlar. Asil'in her sahnede Nursema'ya biraz daha yaklaştığını, Nursema'nın da hayır derken bile içten içe geri çekilemediğini görüyoruz. Öte yandan bu analizi yetişsin diye bölüm devam ederken hazırlıyorum. Bundan dolayı son sahnede beklenmedik bir gelişme yaşandıysa yeni analiz videomuzda konuşuyor oluruz. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü o son sahne geleceğin yönünü değiştirecek kadar kritik olabilir. Nursema Asil'i seçerse ailesiyle sevdiği adam arasında kalabilir. Çünkü Abdullah başta olmak üzere hiçbir Yunan ailesi ferdi Asil'e onay vermiyor. Yunan ailesi bu işi sadece uygunluk meselesi gibi görmüyor. Onların gözünde Asil hem bir tehdit hem de kontrol edilemeyen bir risk. Asil'in Yunan ailesiyle bir derdi olduğunu biliyoruz. İşin kritik noktası da tam burada. Asil Nursema'yı Yunan ailesine karşı yapacağı planlarda kullanır mı? Yoksa gerçekten Nursema'ya aşık olup temiz bir sayfa mı açar? Bunu izleyip göreceğiz. Benim tahminim şu: Asil'in geçmişte yaşadığı şeyler onu sertleştirdi. Yunan ailesine karşı diş bilemiş durumda. Fakat Nursema'ya olan yaklaşımında bir hesaplaşma kadar bir sığınma da var. Yani Asil, Nursema'yı sadece bir koz gibi görürse bu ilişki kısa sürede patlar. Ama Nursema'yı gerçekten sevip onun yaralarını sarmaya çalışırsa o zaman Ünal ailesinin bütün dengeleri bozulur. Abdullah'ın bu noktada çok sert duracağını, Nursema'yı duygusal baskıyla geri çekmeye çalışacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Hatta bu baskı sadece sözle kalmayabilir. Aile itibarı ve doğru yol gibi cümlelerle Nursema'nın vicdanına yük bindirebilir. İlhami ise şu anlık yine üzülecek gibi duruyor. Geçmişte yine Nursema ile nişanlanmış ancak sonrasında Nursema Firaz'ı seçmişti. İlhami tekrar aynı kaderi mi yaşayacak? Yoksa Nursema bu sefer bir sürpriz yapıp İlhami'yi mi seçecek? İzleyip göreceğiz. Burada İlhami'nin en büyük avantajı aile onayı gibi duruyor. Ama İlhami'nin en büyük handikapı da Nursema'nın kalbinde Asil'in yer etmiş olması. Bir yanda doğru görünen yol, diğer yanda kalbin götürdüğü yol. Nursema bu ikisinin arasında sıkıştıkça daha fazla yıpranıyor. Yeni bölümde Nursema'nın artık ben ne istiyorum sorusunu ilk kez gerçekten kendisine sormasını bekliyorum. Çünkü bu hikayede Nursema'nın kaderini hep başkaları yazdı. Bu sefer kalemi eline alıp almayacağı çok belirleyici olacak. Eğer Nursema yine başkalarının istediği gibi davranırsa ileride pişmanlığın çok daha büyüğünü yaşayabilir. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Ömer ve Kıvılcım son bölümde hayatlarının büyük şokunu yaşadılar. Bebeklerin karışmış olabileceği ihtimali hem Ömer'i hem de Kıvılcım'ı fazlasıyla korkuttu. Bu noktada mesele sadece bir test değil, aynı zamanda güven meselesi. İnsan böyle bir durumla karşılaşınca ilk olarak kendi aklına, sonra çevresine, sonra da hayatındaki herkese şüpheyle bakıyor. Açıkçası ben burada Bade'nin bir planı olacağını ve Bade'nin yapacağı planla Kemal bebeği kullanarak Kıvılcım ve Ömer'e korku salacağını düşünüyorum. Bade Ömer'den öyle kolay bir şekilde vazgeçmeyecek ve giderek tehlikeli bir hal alacak. Hele ki bu bebek meselesi insanların en zayıf yerinden vurulduğu bir nokta. Bade bunu anladığı an masum bir sorunu bile psikolojik savaşa çevirebilir. Bir bakmışsın, tesadüf gibi görünen bir cümle, bir bakış, bir ima bütün dengeleri bozar. Bu süreçte Ömer ve Kıvılcım ise bu zorlukların üstesinden birlikte mi gelecekler yoksa ikilinin arasındaki küslük derinleşecek mi? İzleyip göreceğiz.
Ben burada iki ihtimali de görüyorum. Eğer Ömer Kıvılcım'ı suçlamadan yanında durarsa o zaman bu kriz ikisini daha da kenetler. Ama Ömer'in içine atıp susması, Kıvılcım'ın da her şeyi tek başına taşımaya çalışması aralarındaki mesafeyi büyütür. Üstelik aileler devreye girince iş daha da karışıyor. Kıvılcım zaten sürekli sınanıyor. Ömer de bir yandan güçlü dur baskısı hissediyor. Tam bu noktada Bade'nin küçük bir hamlesi bile Kıvılcım'ı ateşe çevirebilir. Benim beklentim yeni bölümde test süreciyle ilgili gerilim artacak ve Bade'nin tesadüf gibi görünen müdahaleleri daha görünür hale gelecek. Kıvılcımın içindeki paniği bastırmaya çalışması, Ömer'in de onu sakinleştirmeye uğraşması bize duygusal olarak çok ağır sahneler izletebilir. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Son bölümde Başak ve Fatih boşanmaktan vazgeçmişlerdi. İkilinin sahte bir evlilik oyunu olarak başlayan evlilikleri artık gerçek bir aşka dönüşmeye başladı. Yeni bölümde ikilinin arasındaki ilk gerçek yakınlaşmaları göreceğimizi ve hem Başak'ın hem de Fatih'in birbirlerine aşık olduklarını kabul edeceklerini düşünüyorum. Başak ve Fatih gerçekten uyumlu bir ikili oldular. Başak karakteri de dizi açısından önemli bir karakter haline gelmeye başladı. Gerektiğinde lafı gediğine koyan, aile içi meselelerde söz sahibi olmaya başladı. Başak'ın bu tavrı Fatih'in alışık olduğu düzeni de değiştiriyor. Fatih ilk defa birinin yanında küçülmeden var olabiliyor. Başak ve Fatih'in hem eğlenceli hem romantik, zaman zaman da didişmelerini göreceğimiz sahneler olacak yeni bölümde. Burada bence en güzel taraf şu: Fatih'in yüzleşmekten kaçtığı duygular Başak'ın net tavrıyla açığa çıkıyor. Başak mış gibi yapmıyor. Ne hissediyorsa söylüyor. Neye kızıyorsa gösteriyor. Fatih de ilk kez birinin karşısında rol yapmadan kalabiliyor. Tabi bu yakınlaşma aile içinde yeni gerilimler de doğurabilir. Çünkü Fatih gerçekten değişti mi sorusu herkesin aklında. Başak'ın duruşu Fatih'i doğruya çeker mi? Yoksa Fatih'in geçmişi Başak'ı da yorar mı? Bunu da adım adım izleyeceğiz. Ama ben kısa vadede romantizmin artacağını, ikilinin daha fazla sahne alacağını düşünüyorum. Hatta bu yakınlaşmanın bir noktada çevreyi rahatsız etmesi de mümkün. Çünkü bazıları Fatih'in mutlu olmasını istemiyor. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Emir ve Çimen'in ilişkisi gitgelli bir şekilde ilerliyor. Salkım'ın baskısı zaman zaman Emir ve Çimen aşkının üzerine kara bulut gibi çökse de Çimen de Salkım'a karşılık veriyor. Emir ise bir yanda annesi, bir yanda sevdiği kadın arasında kalmaya devam ediyor. Senaristlerin Emir ve Çimen aşkından geçmişteki Doğa ve Fatih aşkının benzerini çıkartma isteği çok net. Şu ana kadar oldu mu derseniz bence pek izleyiciye geçmedi. Çünkü burada duygunun tam oturması için Emir'in daha net hamleler yapması gerekiyor. Yoksa ilişki hep aynı yerde dönüp duruyor. Gelecek bölümlerde Salkım'ın baskısı artabilir. Burada Kıvılcım kızı Çimen'i korumak adına Salkım'ın karşısına dikilebilir ve heyecanı yüksek sahneler izleyebiliriz. Emir'in de artık annem ne der çizgisinden çıkıp ben ne istiyorum noktasına gelmesi gerekiyor. Eğer Emir bu adımı atamazsa Çimen'in de sabrı bir yerde taşar. Çünkü Çimen geri adım atan bir karakter değil. Salkım'a laf yetiştirmesi bile bunun göstergesi. Yeni bölümde bence ya Emir'in netleştiğini ya da Çimen'in ben bu kadarına tamam dediğini görebiliriz. İşte bu yüzden bu hattın her an patlayacak bir gerilimi var. Bir de şu var: Çimen geri adım atarsa herkes rahatlar. Ama Çimen geri adım atmazsa çatışma daha da büyür, iyice kızışır. Sizce Emir annesinin gölgesinden çıkabilecek mi? Yoksa bu ilişki de aile baskısına yenik mi düşecek? Yorumlarda mutlaka yazın.